Herkese merhaba arkadaşlar, ben Elihim. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şu sıra çok çılgınca videolar yaptığımı fark etmeye başladım. Daha doğrusu çılgıncadan kastım absürt. Çünkü normal bir oyuncunun yani hiç tenezzül etmeyeceği, belki de hiç uğraşmayacağı, hani uğraşsa da o kadar önemli mi değil mi? Pek emin olamadığım videolar yapmaya başladım. Bunlardan bir tanesi 6 tane hesapla nasıl barbar keserek reses kasılır buydu. Şimdi ikincisi de arkadaşlar 3 ordu. 3 tane orduyla nasıl alan hasarıyla barbar kesersiniz yani. Biz YSG'li yapıyorduk zamanında. Çünkü yani şu çember hasarı denilen olay YSG olarak varken sadece bizim için çok önemliydi. Yani YSG bizim için bir nimetti. Çünkü tek beceri hasarı vuran yani çember şeklinde beceri hasarı vuran YSG'ydi arkadaşlar. O yüzden bize çok kıymetli geliyordu. Ama lakin artık YSG'yi sollayan çok fazla komutan çıktı. Bunlardan birisi Zuge, ikincisi de şu an için Heraklius arkadaşlar. Bu çok güzel bir yerde değilmiş ama şuradan döndürürüz herhalde. Bir de Huo çıktı. Huo da Richard'ı solladı benim gözümde. Ama lakin hani Cao o kadar önemli mi derseniz bence değil. O yüzden Cao aslında şu an benim bu videoyu yaparken şov olarak kullandığım bir kompozisyon oldu. Velhasılı kelam artık 3 tane orduya kadar siz şey yapabiliyorsunuz. Alan hasarıyla barbar kesebiliyorsunuz. Ama bu kadarı biraz fantezi. Ben normalde 2 orduyla barbar kesiyordum. Alan hasarıyla barbar kesiyordum. Şimdi bir Heraklius'a gitmeye başladım. İlk skill'i 4 oldu, dedim ya şunu bir deneyeyim acaba nasıl olacak falan filan. Hem videoda da şekil olur. Hani 2 ordu değil de 3 ordu göstermiş oluruz. Biraz daha şey olur diye yani şov açısından üçüncü orduya çıktım. Normalde Jojo ile çok fazla kesmiyorum. Jojo çünkü çok fazla heal olarak kalabilir mi şu an emin değilim. Ama lakin eğer sizin Heraklius'unuz fullse, bu arada Zuge şey yaptım. Evet. Alan hasarıyla barbar nasıl kesilemez videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Çünkü Zuge ile resmen 2 tane barbar kestik. Bu arada benim alan hasarıyla barbar kesme şeyim, standardım 3 tanesine vurabiliyorsam, yani 3 tane alan hasarıyla barbar kesebiliyorsam benim için kafi. Yani bir AP şeysi harcayıp 3 tane sonuç alabiliyorum. Bu da benim için yeterli oluyor. 3'ten sonrası tamamen kar olarak bakıyorum. Minimum 3 tane olması gerekiyor. Bu Jojo'yu döndürebileceğiz bu arada. Zaten bak 3 ordu yapmaya başlayınca biraz şeyler kayıyor. Bu arada hani 2 ordu kullanıyorum arkadaşlar bu arada. 3 ordu kullanmıyorum dediğim gibi. Üçüncü orduyu da büyük ihtimal kullanmam. Çünkü kontrolü gerçekten zor. Ben mesela alışkın olmama rağmen şu an ben de zorlanmaya başladım. 2 ordu kullanmamdaki neden şu. Bir ordu mesela şu an yürüyor ya. Ben nereye yürüyorum? Açık alan hasarıyla barbar kesebileceğim bir topluluk. Yani bir barbar topluluğu aramak için biraz mesafe kat etmem gerekiyor. Bu sıralarda işte mesela bu da aynı şeye denk geldi. Bu da aynı şekilde bir barbar topluluğuna ilerliyor. Aha, burada daha kısası varmış. O yüzden tam denk gelemedi. Normalde bu size bir şey kazandırır. Avantaj kazandırır. Yani birisi yürürken diğeriyle siz hala barbar kesiyor olursunuz. Bu şekilde aralıksız barbar kesebilirsiniz. İnanın böyle barbar kesmeye başladığımda şey yapamıyorum yani. Bırakamıyorum. Çünkü gerçekten aralıksız bir barbar serüveni oluşuyor. Bu arada Cao da mı canı full bırakıyor? Yani full olmasa bile şehre daha geç döner. Yani hani siz 3 orduda barbar keseceğim diyorsanız, o kadar çılgınsanız, yani ben de deneyeceğim biraz. Hani şu an videoda olduğum için çok konsantre olamadım ama hani bir 3 orduyla deneyeceğim acaba nasıl olacak diye. 2 ordunuz mesela main kestiğiniz, böyle beşli altılı grupları kestiğiniz, bu Cao'da daha çok şehrinizin etrafında hani topluluk olur. Siz bu Zuge ve Hu ordumla ben mesela çok uzaklara gidiyorum. Bu sefer şehrimin dibinde topluluklar oluşuyor. Onları görünce bir içim gidiyor, lan şunları da kesebilsem falan filan diye. O tip barbarları kesebilirsiniz. Yani daha şehrinizin yakınında olan kısımlarda barbar kesebilirsiniz Jojo ile 3. ordu olarak. Gördüğüm kadarıyla fena dayanmıyor yani. 4 olmasına rağmen sadece Heraklius'un ilk skill'i 4 şu anda. Onu 5 yaparsam bir tık daha fazla kalkan veriyor. Gördüğünüz üzere şu an Heraklius 0-0 vurdurtuyor. O sırada da Cao falan can basarsa ordunun canı birazcık daha yüksek kalmış oluyor. Hop, Suge vuramadı. Ya bu şu anda kontrol etmeye başladık mesela. Fena değiliz ha. Gerçekten bak 223.806, bak Zug şey full değil. Heraklius full değil. Ona rağmen iyi götürüyor. Ya Heraklius full olsa zaten Memo'da full mesela şu an Heraklius. Jojo Heraklius her türlü şey kalıyor. Full canla kalıyor. Hani bir de siz ordu kapasitesi falan bassanız, biraz bastion şeylerini ekleseniz, ben bastion da eklemedim bu arada. Onları ekleseniz temelli ayakta kalır. Yani öyle kötü bir ordu kompozisyonu değil şu anda. Yani
Püh, şey kaçtı mı? Kaçmamış, tamam. Ama bunlar arasında en iyi ordu hangisi diye soracak olursanız bana arkadaşlar, Huo. Yani böyle bir makine yok ya. Ya Barbara direkt tek atıyor. Hatta yani Huo ile bazı insanlar alan hasarıyla barbar kesemeyebilir. Bak mesela ben 42 level barbarı alan hasarı için kaydırırken yani tek bir beceri vurduğunda ben onu kesin ayarlamış olmam gerekiyor. Eğer ayarlamazsam şey ölmüş olacak, bak şimdi. Şu 41 level barbarı ayarlamaya çalışayım. İkinci bir şansım yok. Ya kesin ilk skillinde ayarlamam gerekiyor. Bir de ordu kapasitesi bastığım için bir tık böyle, ama hani ordu kapasitesi basmasam da herhalde yine ilk skillde şey yapar. Bu arada ben alan hasarıyla barbar keseceksem ordularıma en az %25 ordu kapasitesi basıyorum. Çünkü yani bana hız kazandıracaksa şu %25 ordu kapasitesini çantada tutmak yerine yani bir tane basarım. Yani neredeyse bir gün boyunca kullanırım. Bu benim için sorun değil. Yani size de basmanızı tavsiye ederim yani. Ordu kapasitesi basıp çıkın. Yani mümkün olduğunca ordunuzun şeyi kesmesini hızlandırın. Ama bu Ho'da biraz fazla hızlı işte, dediğim gibi. Bakın şimdi. Şimdi bu 41 level barbarı çektim ya şuraya. Eğer bu barbar şu 45 level alan hasarıyla alamazsa Ho'nun ikinci skill'i atmasına şey kalmayacak. Yani fırsat olmayacak. Yani YSG'nin daha doğrusu. Şimdi Ho öyle bir bitirecek ki. Bak şimdi attı birinci skill'ini. Hop sarı cana düştü. YSG attı. Tekrar Ho'ya geldiğinde bak şimdi bitti. Gördünüz mü? YSG beceri atamıyor. Yani o yüzden Ho ile herkes kesemeyebilir. Yani bazen beni de zorluyor ama hani bu şey değil yani, bu bir dezavantaj değil. Şu an çok hızlı yani. Richard, Zuge Richard mesela, bu da şu an full 150 ordu kapasitesiyle. Var mı 41 level? Yani 41 level yok da hadi 42 leveli deneyelim. Zaten ikisi de aşağı yukarı aynı zamanda ölüyor. 43, 44, 45'ler biraz daha farklı olabilir. 42'ye bir vuralım bakalım. Bakalım Zuge ne kadar sürede kesecek. Yani ikinci becerisini atacak mı? Bunu 44'ten şu aşağı kaydırmaya çalışacağım bu arada. Yani şurada fazla barbar var ama aslında üste kaydırmam daha mantıklıymış ya. Peh. Üste de kaydırabilirim. Aynen. Üste kaydırıp şuradan da 43'e kaydırmaya çalışayım. 2. Üçüncüye atıyoruz. Üçüncüye attık mesela. Gördüğünüz gibi. 3 neredeyse 4'e gidecek. Yani Zuge de full şu anda. Zuge'yi de fullledim bu arada. Hani Zuge full değilse de şey yapabiliyorsunuz. Alan hasarıyla barbar kesebiliyorsunuz. Ha, Zuge'nin üstüne basmışken şunu söyleyeyim arkadaşlar. Zuge'yi önde kullanmanız gerekiyor bence her türlü. Neden diye soracak olursanız bak, marka etkisiyle Zuge iki kez alan hasarı vuruyor. Şimdi bakalım vuracak mı burada. Şimdi marka etkisini kazandı. Hop, bir tane vurdu, bir tane daha vurdu gördüğünüz üzere. Ya bunu yapması için okçu kullanmanız gerekiyor çünkü marka etkisi yani. Şimdi şu 45 level barbarın yaptığına bakın. Ben yani bunu normalde ta şuraya kadar çekmem gerekiyordu. Çekemedik. Her neyse olsun. Marka etkisi sadece okçuyla çalışıyor. Richard'la çalışmaz arkadaşlar. Sadece okçu olmasını şart koşuyor. O yüzden yani 1500 doğrudan hasar faktörü var burada. Bu az uz bir etki değil. Ondan ötürü şey yapmanız lazım. Okçuyla kullanmanız lazım. Şu pozisyonda eğer siz okçuyla yaptığınızda, yani Zuge Richard yaptığınızda ordunuz ölmüyorsa kullanın. Ama ordunuz ölüyorsa sadece Richard Zuge veya Richard CSG yapabiliyorsanız, yani Richard önde olması gerekiyorsa, piyade kullanmanız gerekiyorsa ölmemesi için, yani bu Cambara'nın sürekli fullde kalması için, o zaman Richard yapın. Yani ama benim gibi canınız fullde kalıyorsa şey yapmanız daha mantıklı. Okçu yapmanız daha mantıklı. Zuge önde olması gerekiyor. Bakın şimdi mesela ordularım yöneliyor. Ya ben ne yaptım burada? Baktım Cao Cao'm şeye ulaşmış. Cao Cao'mu da kesiyorum yani. 3 orduyla kesmek gerçekten aşırı fazla şey yiyor. Yani sürekli bakmanız gerekiyor oyuna. Hiçbir boş vaktiniz olmuyor. Yani yanda falan bir şeyler izlerken çok fokuslanamayabilirsiniz. Ya bu bir orduyla keserken öyle değildi. Yani bir orduyla bazen 5 dakika yürüyordunuz. Ya 5 dakika boyunca orduyu kullanamıyorsunuz. Düşünsenize 5 dakika boş boş bekliyordunuz. Yani bu da sizin daha yavaş, yani çok çok daha yavaş barbar kesmenize neden oluyordu. Bundan sonra artık böyle bir sorun yok. Oyun yani çok daha fazla çember hasarı vuran şeyler getirdi, komutanlar getirdi ve bu komutanlar gördüğünüz üzere ayakta da kalabiliyor. Yani Cao yarım Heraklius'la bile yani ilk skill'e 4 ya abi sadece. Yani bu kadar da olmaz. Ya full olunca çok fazla etken kazanıyorsunuz. Normal saldırı daha az alıyorsunuz. Bir tık daha mesela kalkan faktörü ve hasar faktörümüz artacak. Aldığımız sağlık artacak. Yani full olduğunda Cao Heraklius sonuna kadar dayanıyor. Buna bir de bastion skill'leri ekleyebiliyorsunuz. Zuge Richard zaten dayanıyor. Huo ve
YSG arkadaşlar ilk başta dayanmıyordu. Bu Stage 1 bitmeden önce %40 tüm hasarı almadan önce Huoneski dayanmıyordu bu arada. Orası bitince Huoneski de dayanmaya başladı. Huoneski diyorum. Huo YSG de dayanmaya başladı. Çünkü çok hızlı kesiyor Barbar'ı ve Huo'nun heal'ı şuradan geliyor. Siz Barbar'ı ne kadar hızlı keserseniz Huo'nun ayakta kalma şansı o kadar fazla. Çünkü öldürünce birisini şey yapabiliyor. Heal alabiliyor. Haberiniz olsun. Yani işte Richard gibi şey değil. Savaşta kaldıkça mesela Richard heal'ına basar. Huo da tam tersi. Savaş bittikçe heal basabiliyorsunuz. Hop mesela şimdi Jojo'nun şeyi bitmek üzere. Barbar kesme kısmı bitmek üzere. O sırada Ho'la olan kısmını temizleyeceğim. O sırada da Zuge gelmiş olacak. Bu şekilde durdurak bilmeden barbar kesiyor olacağım. Bu videoluk bu kadardı. Bunu çoğu kişi biliyordur. Çoğu kişi de böyle alan hasarıyla barbar kesiyordur diye düşünüyorum ama hani herkesin bildiğini herkes bilecek diye bir şey yok arkadaşlar. Ya sizin bildiğinizi herkes bilecek diye bir şey yok. O yüzden bilmeyenler için böyle bir şey taktik göstermek istedim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ben mesela video kapanışında bile şu an alan hasarıyla barbar kesesim geliyor. Yani KVK 1'den bu yana hiç bu kadar fazla alan hasarıyla barbar kesesim gelmemişti arkadaşlar. Gerçekten sarıyor. Yani sarıyor hakikaten. Yani barbar keserken normalde sıkılırsınız değil mi? Ben sıkılıyordum, bunalıyordum, patlıyordum. Ama artık sıkılmıyorum. Yani sürekli barbar kesesim geliyor. Böyle devam edersem yani onur puanını sadece alan hasarıyla barbar keserek birinci bile yaparım yani. Yani istediğim bir KVK'da birinci olurum herhalde diye düşünüyorum onur puanında. Her neyse ben kapatayım videoyu artık çünkü çok uzatmaya başladım. Ama bir yandan da yürüyorum. Neyse görüşmek üzere. Evet videoya bir ekleme yapmak istiyorum. Alan hasarıyla barbar keserek neler yapabilirsiniz? Sizlere kısaca onu göstereceğim. Sizlere alan hasarıyla barbar kesmenin nasıl yapılabileceğini göstermiştim. 3 ordu kullanmıştık. Ben de 3 ordu kullanarak arkadaşlar yaklaşık 4-5 gün farm yaptım. Bunlardan bazı kaynakları kullandım ama cevherleri ve bazı şeyleri kullanmadım. Sizlere onları göstereceğim. Cevherler ve onur puanını göstereceğim daha doğrusu. Çünkü onur puanını dediğim gibi şeyden yapıyoruz. Alan hasarıyla barbar keserek yaptım. Cevherleri de özenerek sakladım. Ama kaynaktır, hızdır bunları mecburen kullandım. Onlara yapacak bir şey yok. Şu an onur puanında 4. sıradayız. Dün hiç girmedim. O yüzden puanlamada geçilme oldu. Çember zonunda daha fazla kişi de geçecektir. Çünkü benim bu KVK'ya girerken eylem puanım arkadaşlar 20K'ydı. Ya bu KVK'ya girerken 20K eylem puanı ile girdim. Shadow Legion oldu. Ondan sonra 2 kere de VIP dükkanı sıfırlandı desek. Yani yaklaşık bir 30K'da öyle geldi desek arkadaşlar 50K hadi taş çatlasın bak her şeyi de şey yapmış olalım 60K AP geldi. Yani benim bu KVK harcadığım AP 60K kadar arkadaşlar. 60K'nın üstünde kesinlikle ve kesinlikle AP harcamadım. Tabii günlük şeyleri falan saymıyorum. Hani günlük dolanları falan saymıyorum. Çantamdan 60 bin eylem puanı kullanabildim. Ha bu arada haçlı tedariğinden de gelmişti. 20K girerken vardı. Haçlı tedariğinden 14K geldi. Shadow Legion'dan şey geldi 10K geldi. 2 kere VIP dükkanı dedik. 6, 20, e, 10K dedik 30 dediğim gibi 50K 55K falan. Aşağı yukarı bu. Hani en fazlası 60K'dır. 60K eylem puanı harcadım. Yani 3K eylem puanı var şu anda üzerimde gördüğünüz gibi. 60K eylem puanı harcayarak 4. sıradayız şu anda. Peki cevher ne kadar gelmiş ona bakıyoruz. Cevher de arkadaşlar yaklaşık olarak 9000 21 bin 21 bine yakın 20.800 mi 20.700 mi ne gelmiş 20.700 cevher gelmiş arkadaşlar. Hızlandırma şuradaki 5 dakikalıkların hepsi şeyden geldi diye hesaplarsanız diğerlerini de hesaplamış olursunuz. Sadece iyileştirme hızı 22,5 gün gelmiş. Yani bunun aynı miktarda eğitim hızı geldiğini düşünün 22,5K. 1 dakikalık eğitim hızı ve 1 dakikalık evrensel hız da ayrıca geliyor. Onlar da yaklaşık diyelim 30 günde ikisinin toplamı desek yani 40 gün 70-75 günde hız gelmiş. Bu 3-4 günlük kestiğim barbardan bahsediyorum bu arada. Hani günde böyle 7-8 saat vererek 3-4 günümü harcadım desek toplamda 24-32 saat falan barbarla uğraştığımı varsayabiliriz arkadaşlar. Artık siz nasıl uğraşırsınız bilmiyorum. Ben şeyi hesaplamıştım. Bir günde kaç saat uğraşıyorum ve oradan ne sonuç alıyorum. Bir günde bir 3 saat 4 saat bir kesmiştim. 3-4 saatte arkadaşlar 2K cevher toplamıştım. 1200'ü barbardan 600'ü de şeyden normal toplayarak yani 1800 falan bir cevher toplamıştım.
Kaynağı tam hesaplamamıştım ama kaynakta 10 saat falan keserseniz 250 milyon 300 milyon each reses geliyor. Each demişim, pardon. 250-300 milyonda reses geliyor toplamda, yani 50'şer milyon each yaklaşık olarak. Hızlandırma 10 saat 15 saat kestiğinizde yaklaşık 20 gün falan geliyordu. 3-4 saat kestiğimde ise 8-8,5 gün gelmişti. Başka ne geliyor? Kristal geliyor. Kristal 3-4 saat kestiğimde 250k gelmişti. 10 saat kestiğimde ise 650-700k civarında bir kristal gelmişti. Yani alan hasarıyla barbar kestiğinizde çok fazla şey kazanabiliyorsunuz. Bunu eğer ben sadece direkt kendi eylem puanlarımla kesmiş olsaydım arkadaşlar, bölün 6'ya. Ya çünkü en düşük ben dörtlü kesiyorum. Bazen bir topluluk kesiyorum. 11-12 tane, 7-8-9 tane. Yani bunların ortalaması bir tane eylem puanı, yani bir barbar kesmeye, hani siz bir kere tıklıyorsunuz 70 eylem puanı gidiyor mesela. Bir barbar kesmeye 6 ortalamayla, yani 70 değil de 420 mi? Hani öyle bir şey oluyor herhalde. 420 eylem puanı harcıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Yani o kadar bir wordluk oluyor. Ortalamamız 6 barbar kesmek. Siz bu ortalamayı ne kadar yükseltirseniz o kadar daha çok ödül alıp daha az eylem puanı harcamış olursunuz tabii ki de. Ama yani üçlü barbar kesseniz bile, üçlü barbar kesseniz bile iyi sonuçlar alacaksınızdır. Artık şöyle bir sorununuz yok. Dediğim gibi eylem puanınız bitiyor. Yani önceden bir orduyla kesebildiğiniz için, sadece YSG'de kesebildiğiniz için eylem puanınızı çantadan harcayamıyordunuz. Eğer siz alan hasarıyla barbar kesiyorsanız, çünkü şuradaki dolum, yani kendi eylem puanı dolumu illaki sizin her zaman eylem puanınızın olmasına yarıyordu. Ama 3 ordu kullandığınızda 60k AP'yi 3-4 günde, 5 günde, 6 günde yiyebiliyorsunuz. Yani 6-7 katta eylem puanından sonuç alıyorsunuz. Bu nedenle şu an alan hasarıyla barbar kesmek gerçekten metaya girdi yani. Gerçekten beni bile heyecanlandırdı. Ben başlayınca bırakamıyorum. Öyle bir sorun var. Hani bir ara 20 günde 70k falan cevher kasıyorduk. Şimdi yine o tarzda bir şey yapıyorum aslında ama videosunu çekmiyorum. Yani 4 günde sadece bu barbardan gelen 20k cevherse bir 10k cevheri de toplamışımdır yani. Eğer süre olarak ayırdı. Yani bu 4 gün bu arada süre olarak ayırdığım bir süre. Yani genel anlamda bir 10 gün falan geçti. Yani ben 10 gün içerisinde 4 günlük falan bir zaman ayırabildim buna. Ondan bahsediyorum bu arada. Evet, videoyu biraz uzattık. Yani son kısmını biraz uzattım. Ama bu son kısmını da göstermek istedim sizlere. Çünkü hani tam alan hasarıyla barbar kesmek güzel. Bunu herkes biliyor ama bunun sonucunda ne kazanıyor? Bunu da herkes bilsin arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler.